Merhaba dostlar. Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Rahmetli Güllü'nün vefatıyla ilgili patronu Ferdi Aydın'la yayın yapacağız yine. Ferdi Aydın, rahmetli Güllü'nün vefatıyla ilgili biliyorsunuz ilk olarak bana konuk olmuştu ve çeşitli iddialarda bulunmuştu. Bu olayın Güllü'nün vefatının bir kaza olmadığını, cinayet olduğuna inandığını söylemişti ve kendi görüşlerini de uzun uzun anlatmıştı bana. 3 ayrı canlı yayınıma katıldı. Kendisiyle yaptığımız görüşmeler, röportajlar olay oldu ve Ferdi Aydın şimdi yine canlı yayınıma katılacak. Kendisini bekliyorum, yayınıma alacağım Ferdi Aydın'ı. Rahmetli ünlü şarkıcı Güllü'nün patronu, son bir yılda Güllü yaklaşık 50 program yapmıştı. Ferdi Aydın'ın İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ndeki mekanında ve onu en iyi tanıyan, Güllü'yü en iyi tanıyan insanlardan biri. Güllü'nün vefatı ile ilgili çeşitli iddialarda bulunuyor Ferdi Aydın ve şimdi yayınıma katılıp yeni bazı görüşlerini anlatacak. Kendisiyle yaptığımız telefon konuşmasında Bilal abi bazı bilgiler var elimde, konuşmak istiyorum dedi. Şimdi bekliyorum Ferdi Aydın'ın yayınıma gelmesini dostlar. Ferdi Aydın gelecek ve konuşacağız. Ferdi Aydın'ı görüşlerini benimseyenler, destekleyenler o kadar çok ki Ferdi Aydın'ın söylediklerini sahiplenenler ve bizim de şu sebeplerden dolayı şüphelerimiz var diye konuşanlar, iddialarda bulunanlar o kadar fazla ki büyük bir destek var kamuoyundan Ferdi Aydın'a, ama buna karşılık Ferdi Aydın'ın söylediklerini doğru bulmadığını belirten az bir kitle de var. Ona karşı meslektaşları, onunla aynı işi yapan bazı kişiler Ferdi Aydın'ı belki çekemediklerinden, belki kıskandıklarından, belki başka bir menfaatten dolayı Ferdi Aydın'ın görüşlerine katılmadıklarını belirten bazı insanlar da var elbette. Dolayısıyla onların da kendilerine göre haklı kanıtları olması lazım. Güllü'nün iş yeri sahibinin anlattıklarının ve akla mantığa uyan iddialarının aksini söyleyenlerinin de bu söylediklerini halk nezdinde, kamuoyu nezdinde karşılık bulması lazım. Bunun için de şundan dolayı biz böyle düşünüyoruz diye sağlam sebeplerinin olması lazım. Güllü'nün 52 yaşındaki bir insanın 52 yaşındaki bir insanın giderek camın kenarına oradan aşağı düşeceğini bile bile oraya gidip orada göbek atması mümkün değil. Yani böyle bir hatayı yapması mümkün değil ki tuvaletten çıkıyor zaten. Her ne kadar ortamda oryantal müzik sesi gelse de göbek atacak coşkulu bir eğlence yaşanmadığı da belli arkadaşlar. Evet, Ferdi Aydın'ı alacağım. Yayını alacağım. Bu arada görüşlerinizi de okumak istiyorum. Oryantal sesi arkadan çakmak sesini kapatmak için açılıyor gibi bence. Torunu neredeydi? Torunu evde değildi. Torunu başka aile büyüklerinin yanında da olabilir o akşam için. İçiyorlardı deniliyor yorumlarda. İçiyorlardı derken o gece şarap içilmiş ama Güllü viski içen bir insan. Ferdi Aydın da zaten öyle söylüyordu ve viskiyle ancak sarhoş olabilen bir insan olduğunu söylüyordu. Şarap ona bir şey yapmaz diyordu. Nitekim hafif çakırkeyif olduğunu aile yakınları söylüyorlar o akşam.
Güllü'nün hafif çakır keyif olduğunu, asla öyle kendisini kaybedecek kadar sarhoş. TikTok'ta canlı yayın açmış Deniz diyor. Deniz'in ifadesi var. Deniz'in ifadesi var. Ferdi Bey'le onu da konuşacağız. E, Ela Bircan katıldı. Yayın donuyor diyor. Yok, şimdi donmuyor şu anda. Bir dakika bakayım. Dostlar, Ferdi Bey'i bekliyoruz. Şebnem'e söyledim Ferdi Bey'i aramasını, Ferdi Bey'e ulaşmasını. Ferdi Bey'i o kadar çok arayan var ki medyadan sürekli olarak kendisini canlı yayına çağırıyorlar. Eskiden ana haber bültenlerine davet ederlerdi. Böyle ilginç konularda, gündem olan konularda konunun muhataplarını ana haber bültenleri için ararlardı. Ama şimdi gündüz yapılan o canlı yayınları, öğleden sonra yapılan o yayınlar, e, ilginç konuların ekrana gelip tartışılmasını, irdelenmesini istedikleri için muhataplarını yayınlara çağırıyorlar ve dolayısıyla telefonları hiç durmuyor, sürekli olarak arıyorlar ama şu anda telefonları cevap vermiyor Ferdi Bey'in. İsterseniz şöyle yapalım dostlar, ben mesajlarınızı okumaya devam edeyim. Ferdi Bey'in abarttığını düşünüyorum diye yazan var. Ebru Aydın, hadi artık bekliyoruz diyor. Ferdi Bey, evet, başka kamera, başka gömleklerimi çok beğendiğini söylüyor Su Ela. Teşekkür ediyorum. Hepsini izliyorum. Adam savunuyor. Helal olsun. Doğrular ortaya çıkacak Ferdi Bey'le diyor. Sana inanıyoruz Ferdi Bey'e, sana inanıyoruz diyor insanlar. Ferdi Bey'e o kadar çok inanan var ki dostlar. O kadar çok inanan var ki e, iki kedisi varmış. O cam açılmıyormuş diye yazıyor arkadaşlar. Kızının Bilal Bey, bırakın artık çocuklar yasını yaşasın diyor. Tamam, çocuklar yasını yaşasın ama arkadaşlar Güllü sıradan bir insan değildi. Elbette Ferdi Bey geldi arkadaşlar, alacağım şimdi. Ferdi Bey mesaj yolladı, şimdi alacağım. Elbette ki insanlar yasını yaşasın ama eğer Güllü gibi çok sevilen bir şarkıcı hayatını kaybettiyse ve şüpheli bir durum varsa ortada, elbette ki bunun neden olduğunu ortaya çıkarmak lazım ve onu çok iyi tanıyan bir insan da şüphelerini paylaşacaktır, anlatacaktır, sorular soracaktır. Neden böyle oldu diye. Biz de gazeteci olarak işimizi yapacağız tabii ki. Evet, Ferdi Bey'den bir dakika, nasıl rica ediyorum. Ferdi Bey'e güveniyoruz diye yazıyorsunuz. Fatoş diyor ki kendisi düşmüş, her şey net bence diyor. Kelebek olayına inanmıyorum diyor. Ferdi Bey'e de soracağız kelebek olayını. Ferdi Bey ifade verdi arkadaşlar, onu konuşacağız. Polise ifade verdi. Tuğba Hanım diyor ki Ferdi Bey neden kendi gidip ifade vermiyor? Ferdi Bey ifade verdi. Onu konuşacağız. Ee, Ferdi Bey'le kelebek nereden çıktı diyor Canan. Canan Bilal Özcan Official, bu hesabım, bu Instagram hesabımdaki en son paylaştığım postlara bak. Dün paylaştığım postlara bak daha doğrusu. Gamze, ben de inanmıyorum diyor kelebek olayına. Zehra Şeref, Serpil dün evet ifade verdiğini söylüyor. E,
Kamera her odada var evde arkadaşlar. Kamera sadece orada değil, her odada var kamera ve diğer odaların kamera kayıtları da hepsi toplandı. Hepsi kriminal incelemede şimdi ve detaylı bir şekilde kameradaki bütün sesler, bütün görüntüler detaylı bir şekilde uzmanlar tarafından inceleniyor arkadaşlar. Kameranın, görüntülerin ve seslerin incelenmesinden sonra Emniyet Müdürlüğü savcılığa bir rapor halinde neticeyi bildirecek ve basına da bir açıklama yapılacak bu kamera kayıtları konusunda. Ayrıca otopsi raporu, kesin otopsi raporunun çıkması da 2-2,5 ayı bulacak yetkililerin söylediğine göre. Onların tamamlanması lazım ama bu arada bir itiraf gelirse, yani kanıtlar toplanmadan evvel, neticelenmeden evvel bir itiraf gelirse ya da polise bir ifade verir, tanıklardan biri çok kuvvetli bir şüpheyi kanıtlarsa o zaman bunu bilirkişi raporunun, kriminal raporların gelmesini beklemeden tutuklamalar olabilir. Eğer gerçekten bir cinayetse, gerçekten öldürüldüyse Güllü, ancak bunun aksi bir durumdaysa ki o da ortaya çıkacaktır. Bu kelebek iddiası çok kuvvetli bir sebep olabilir. Fakat dediğim gibi yani bize sunulan, bize dinletilen, bize sosyal medyaya gönderilen bu videoların altındaki bu seslerin bugün yapay zeka ile her şey yapılabiliyor. Bir şekilde eklenmiş olma ihtimalini de düşünmek gerekiyor sonuçta. O yüzden polisin bilimsel araştırmayla ortaya çıkardığı, laboratuvarlarda inceleme sonucunda ortaya çıkacak gerçek ses kanıtlarının raporunu beklemek gerekiyor. Şu anda her şey iddia durumunda arkadaşlar. Evet, Ferdi Bey geldi mi acaba? Ferdi Bey geldi mi? Ferdi Bey aramızda mı? Şu anda bakıyorum. Demin geliyorum de 2 dakika diye not geçti kendisi. Telefonları da cevap vermiyordu ama evet. Görüntünün ses kaydı yoktu. Tamamını gördük. Özkız'da ses kaydı var arkadaşlar. İşte o hepimizi yanıltan o oldu. Görüntüyü dinlerken, izlerken ses kaydı yok zannediyoruz ama çok ince bir şekilde dinlediğimizde, kulağımıza dayayarak, özellikle kulaklıkla dinlediğinizde ve sesi açarak alttan sesleri duyuyorsunuz. Ve tekrar tekrar dinlediğinizde sesleri kulaklarınızla ayıklayabiliyorsunuz da seslerin ne manada konuşulduğunu, ne olduğunu, bir kelebek lafı geçtiğini, odaya giren kelebeği annem atsın dediğini kızının, annesinin gelip kelebekle uğraştığını, kelebeğe söylediklerini ve kelebek camdan dışarı çıkarken de hadi görüşürüz son sözleri, hayattaki son sözleri bir iddiaya göre rahmetlinin kelebeğe söylediği hadi görüşürüz diye camdan kelebeği kovduktan sonra kendisinin de dengesini kaybedip aşağı düşerken de camın kenarlarına pencereye tutunmaya çalıştığı gürültü sesleri geliyor kulağımıza. Ve iki bitişik apartman yan yana olduğu için karşıdaki apartmanlar arasında 2-3 metre mesafe olduğu için o pencerenin düşerken yan binanın da tentelerine çarptığı, pencerelerin üzerindeki tentelere çarptığı pataküte gürültü sesleri oradan geliyor. Aşağı düşerken çıkan o büyük gürültü sesleri. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Bekliyoruz dostlar. İlk gün niye görmediler, niye demediler kelebeği diyor. İddiaya göre ilk gün yaşadıkları şoktan dolayı sadece ölüm olayına yoğunlaştıkları için, sonuçta annesini kaybetmiş, aşağı düşmüş. Ölüm olayına yoğunlaştıkları için detayları akıllarına getirememiş olabilirler deniliyor. Şoktan dolayı
akıllarında kalan müzik sesi, oryantal koymuşlar keyiflenmek için. İşte belki de daha önceden oynadılar hafif hafif. Kızlar kendileri göbek attı belki daha önce. Anneleri de geldi, onlara ayakta şöyle bir kahkaha attı, şöyle bir hafiften katıldı. Akıllarında kalan annemiz oynarken düştü sözü. O nedenden dolayı olabilir. Ferdi Bey bağlanacak arkadaşlar. Bağlanmak isteyen Ferdi Bey ve o yüzden bağlanacak. Bekliyorum kendisini. Medyada da ilk benimle bu röportajı yapmak istemişti ve ilk benimle geldi Ferdi Bey. Evet.